Merhaba sevgili doğa severler ve keşfetmeyi sevenler. Şimdi uzun zamandır hayalimde olan, daha önce eşimle beraber gelmiş olduğumuz ama girmeye cesaret bulamadığımız Üçler Tepesi'ndeki tünellere geldik. Şimdi Kars'ta Üçler Tepesi'nde mağaraya geldik. İçeriği merak ediyorum ama çok ürkütücü gerçekten. Şimdi biraz tanıtayım, bakın. Zeynep burada. Şurada 2 tane delik görüyorsunuz. Oyulmuş, orada maden yapılmış. Kimin yaptığı, hangi zamanda yaptığını bilmiyorum. Bir tane burada var. Bir de bunun yanında var. İleride, şunun arkasında. İlk buraya geldik. Biraz merak ettim. Burası ne böyle? Çok ürkütücü gerçekten. Birazdan burasının konumunu ve amacını söyleyeceğim. Ama önce bir tünelimize girip bakalım. Bir de öncelikle Karstak ekibine, Özfer abiye ve bütün Karstak ekibine teşekkür ediyorum. Çünkü ben tek başıma buraya girmeyi cesaret edemezdim. Ama böyle bir ekibin önderliğinde burayı da keşfetme imkanı buluyoruz. Ekip de bu şekilde. Bir grup ekip dışarıda bekleyecek çünkü tüneller dar. Şimdi biz gireceğiz. Evet, tünelimiz burada. Evet. Güçlü fenerlerimizi aldık. Fenerimi açıyorum ve tünelimize giriyoruz. Şimdi tabii gözümüzün karanlığa alışması birazcık zaman alacak. Vay. Bilsem burası çok iyiymiş. Oo, burası da Cüruf. Bayağı derin. Tabii bakın, büyük kayalar falan inmiş aşağıya. Var, bir tehlikesi var yani her zaman. Hala gözüm karanlığa alışmadı, öyle söyleyeyim. Bakın, hayvan kemikleri var. Muhtemelen bir kurt veya başka bir hayvan buraya çekmiş. Artık hayvanı veya kemiklerini burada halletmişler. Evet, burada hayvanı halletmiş. Bu arada bakın, buraları kazılmış ama kazma izleri, bu bazı yerlerde böyle çentikler falan duruyor. Tabii çok eski, Ruslardan kalma tünel bu. Neden açıldığını da şimdi söyleyeceğim tabii. Bu arada bunlar sanırım buz. Bunlar kar buz değil mi? Yok, değilmiş ya. Kar değil. Ama çok soğuk. Yanında poşet olan var mı? Oradaki kemikleri alalım. Ne kemiği var hocam? Ha? Ne kemiği var? Şurada bir ruminant. Hoca olduğu için. Bitiyor zaten Onur abi. Evet. Evet, tünelin bitişini görüyorum. Özser hocam neredesin? Gel. Beni yalnız mı göndereceksin hocam oraya? Ben önce gittim zaten. Keşfettim. Burası şey, aynı Yahne'nin şeyi gibi. Evet. Mağarası gibi. Burası biraz daha temiz sanki. Ya şöyle, bunlar yani normal doğal bir oluşum değil. Bunlar hep kazmışlar. Yok orada biraz daha döküntü fazla, burada biraz daha rahat. Şurası son. Buranın da herhalde diğer çıkışım ama var. bunu şöyle, burası altın madeni de değil. Yani adamların anlattığı gibi değil. Öyle mi? Burası bizim o Yahne'deki gibi. İyi. Hani ya cephanelik veyahut da insanların konuda saklandıkları yerler. Belki de bir kaçış tüneli gibi bir şey diyorsun. Kendilerini işte hani o savaş zamanında yapılan şeyler. Evet. Dikkat edersen hep yüksek hakim tepeler. Bence o bunlar. demin yolun üzerinde şey vardır. İkinci çıkışın yeri, çünkü burası hiç işlenmemiş. Burası şey, son zaten. Yani Evet. cephanelik. O öbürü gibi ikinci çıkış yeri, çünkü 2 tane çıkar. Ha yok, burası yok, burası yok. Buranın dışında bir daha var. Buraya kadar kazmışlar onu. Hani Kozda gibi işte, o şeydeki, evet. Öyle bir şey yani. Evet, Cüruf. Birebir aynısı ya. Yani evet. Vallahi tam şey. Atıklar falan ne var? Demir oranı yüksek, Cüruf. Yanardağ konisi ya, Cüruf.
Hadi bakalım. En azından Evet. merakımızı giderdik. Ya, evet abi gerçekten Özfer abi çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bana bu fırsatı verdiğin için. Vallahi çok güzel burası. Biz de beğendik. Kars'taki ekibine de çok teşekkür ediyorum. Evet, sağ ol. Kars'a geldiğimden beri hayalimdi buraya girmek. Ne güzel. Hani Yüzüklerin Efendisi'nde şey sahnesi vardır böyle. Bir tane tünel vardır. Evet. Girmeye cesaret edemezler böyle ölüler diyarı falan. Aynen öyle. Burası da öyle bir izlenim veriyor yani korkunç. Çok uzunluğunu buradan daha net. Oradaki ışıktan görüyorsun. Evet. Evet. 3 sefer kıvrıldık değil mi? İlk başlangıçta geldik. Şöyle yapayım. Bir de buradan döndük. Evet. Arkadaşlar şimdi bu tünelin hikayesinden bahsedeyim. Şimdi şöyle. Kars'a ilk geldiğimde burada şey var. Hem yerini de söyleyeyim size. Şimdi Kars'ta Gökmen'deki çantada önce kemik topluyorlar da birazdan geleceğim o konuya. Dışarıdaki ne? Neyse alıp oraya koyalım. Kemikleri tekrar gösterelim. Dokunmayalım diye dedim. İkinci Hepimiz bir tanesini alalım. Gökmen. olur. Ha, bunu da ben alayım. Ne olur ne olmaz patoloji olabilir. bir şey Gökmen. olabilir. Olabilir mi patolojik bir şey? Yani tabii hani olabilir dokunmayalım Gökmen. çıplak kenarda. Kuduz muduz oluyor mu bunlarda? Yani bu şey ruminant kemiği zaten de. Ruminat kemiği nedir hocam? Ruminant derken hani koyun, keçi onlardan bahsediyorum. Ha, biz- Bunlar boyun omurları, şu da alt çene kemiği. Hmm. Alt çene Şunu kemiği. da aldık. Tabii Geride de bir tane biz şey. bilmediğimiz. Şems abi sen şunu Hocam vereyim böyle. şiş kebap gibi geçirdiniz. Bir tane daha bana şey baton ver. Şiş kebap gibi. Sen de o batonu birini bana ver. Sen de bunları Evet, kemikler görüldüğü şekilde. Şimdi kemik molası verdik burada. Kemik molası verdik. Hadi bakalım. Al. İyi. Aldık bunları. Abi onu o öyle gidecek. DNA testi yapmak. Gökmen. Gökmen'e seslendirme ben. Ya eziyet ettik kendimizi. Hadi arkadaşlar. Yok. Al sen de. Şimdi tünelin konumuna gelelim. Tünelin konumu Kars merkeze bağlı Karakale köyündeki Üçler Tepesi'nde. Üçler Tepesi'nin zirvesine yakın noktasında bu şekilde tüneller var. 4 tane gördük. 2 tanesi kapanmış. Bir tanesi de kısmen kapanmıştı. Şimdi Karakale köyünden birisiyle konuştuğum zaman köyün yerlilerinden bana dedi ki bizim çocukluğumuzda bu tünellerde maden arabaları vardı ve böyle demir rayları vardı. Maden rayları vardı. Ruslar burada altın çıkarmışlar. Şimdi bu şöyle bir mantık çerçevesine oturtulabilir. Ruslar jeolojide çok ileri seviyede. Gerçekten jeolojik araştırmaları yapıyorlar. Burası da bir yanardağ ve yanardağlarda yükselen lavlarla beraber ve cüruflarla beraber altınlar da yerin derinliklerinden yüzeye taşınıyor. Yani buraya gerçekten de altın madeni olarak çıkarmış, kullanmış olabilirler, işletmiş olabilirler. Köylülerin bu şekildeki beyanları da bunu doğrular nitelikte. Çünkü maden arabalarından bahsediyorlar. Sonra dediler ki hurdacılar gelmiş, buradaki rayları sökmüşler, maden arabalarını da götürmüşler ve burada kalmamış. Şimdi ikinci teoriye gelecek olursak, burada da bu diğer nasıl desem tepelerdeki gibi mevziler var. Buradaki tünellerin de savaşlarla ilgili olabileceği söyleniyor. Böyle bir şey mümkün mü? Bu da mümkün elbette. Şimdi hangisi doğrudur? Hangisi gerçektir? Bunu ben bilemiyorum. İşin kötüsü tarihi bir kaynak da yok bunlarla ilgili. Ancak köy ahalisinin, buradaki Kars insanının anlattıklarından bilgileri öğrenebiliyoruz. Durum bu şekilde. Bu tüneli de size göstermek istedim. Evet, girişi biraz dar tabii. Dikkat etmek lazım. Üçler Tepesi'nin de nasıl bir yer olduğunu merak ediyorsanız şimdi videoda görüyorsunuz. Böyle volkan konisi elbette belki milyon yıl önce patladığı için oldukça aşınmış, erozyona uğramış. Artık hani patlama riski kalmayan bir bölge. Bilim adamları bu şekilde söylüyorlar. Kars platosu volkanik açıdan düşük risk seviyesine sahip. Girmiş olduğumuz tünelin ağzı da bu şekilde. Güneş vuran yerler nemle beraber böyle eğrelti otu tarzında değişik yabani otlarla bürünmüş. Yosunlar da mevcut. Girişi böyle şey gibi ya. Korku filmi girişi gibi.
Üçler Tepesi'ndeki tünellere girdik bugün. Tarihi bir tünel. Ne amaçla yapıldığını şu an kesin bilmiyoruz ama ilk keşfimiz oldu. Memnun kaldınız mı hocam? Çok memnun kaldım. Çok güzel oldu. Teşekkür ederim. ediyoruz. Sağ olun. Özfer hocam, şimdi diyorlar ki burası altın madeni. İşte raylar vardı vesaire. Ama gördüğümüz kadarıyla Yahni'deki tünellere de çok benziyor değil mi? Evet, burası yani şimdi girmeden önce belki buradaki köydeki söylentiler doğru derdik ama içeri girdikten sonra buranın Yahni'deki gibi büyük bir ihtimalle savaş zamanında falan açılan ya cephanelik veyahut da oradaki askerlerin korumak amaçlı yapıldığı bir tüneldir. İnsanların yaptığı, çünkü dışarıda içeriden çıkan cürufların dışarıda olduğunu da gördük. Zaten yapısı da bizim Yahni'deki gibi Ponza'ya benzer bir yapısı var. Büyük bir ihtimalle de herhalde altın madeni değil de koruma amaçlı veya cephanelik gibi bir şey gibi gördük burayı biz şimdi. Memnun kaldınız mı hocam? Çok güzel. İyi ki de geldik vallahi bugün. Hep Yahni'ye çıkıyorduk ve burayı da merak ettik vallahi. Yani bizim için de ilk keşif oldu. Çok da memnun kaldık. Ben de teşekkür ederim hocam. ederim. Sizin sayenizde ben de burayı görmüş oldum. Ben buraya Kars'a ilk geldiğim sene yaklaşık 2,5 sene falan oluyor. Görmüştüm. Eşim Zeynep'le gelmiştik buraya 2 kişi. Evet. Elbette girmeye cesaret edememiştim. Ya bu tür yerler tabii yani en az bir kalabalık bir şekilde gelmek lazım. Olur bir olumsuz durumda dışarıda kalanların içeridekine yardım etmek amaçlı. İyi ki de girmemişsiniz. Teşekkür ederiz Ben hocam. teşekkür ederim. Böylece Kars'taki Üçler Tepesi'nin tünellerinde görmüş oldum. Bu sayede de sizlere de göstermiş oldum. Gerçekten memnun kaldım. Kars'ta daha fazla yerler var. Keşfedilecek, gezilecek çok güzel yerler var. Bunları da zamanla hem görüp hem de sizlere sunma niyetimiz devam ediyor. Videomuzun sonuna geldik. Umarım sizler için güzel bir seyir olmuştur. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle diyorum. Dağlarla ve tünellerle kalın.